Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere köz biberle yapacağım çok güzel bir kahvaltılık tarifi vermek istiyorum. Cevizli, köz biberli, domatesli çok muhteşem olan bu tarifin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Fırın tepsimin içerisine 2,5 kilogram kapya biberimi aldım. Birkaç yerinden bıçakla delikler açtım ki patlama vesaire olmasın diye. Şimdi ısıtmış olduğum fırına közlenmesi için gönderiyorum. Biberlerim közlendi arkadaşlar. Şimdi bunları derin bir kabın içerisine alıp kapağını kapatacağım. Bir müddet dinlendireceğim. Böylelikle kabuğundan daha kolay bir şekilde ayrılmış olacak. Beni şu an ilk defa izleyen değerli arkadaşlarım, hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı ihmal etmeyelim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yaklaşık 15-20 dakika köz biberimi bu şekilde beklettim arkadaşlar. Şimdi kabuklarını soyup hazır hale getirmek istiyorum. Bakın çok kolay bir şekilde kabukları soyuluyor. Biberimin kabuklarını soyduktan sonra arasındaki tohumları da almaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir bıçak yardımıyla tohumlarından ayırmaya çalışıp ayırdığım biberlerimi rondomun içerisine atıyorum. Aynı işlemi tekrarlayarak bütün biberlerimi soyup tohumlarından ayıracağım ve mutfak robotumda geçireceğim. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, şöyle tenceremin içerisine bir miktar biberimi rondodan geçirdim. Şimdi kalan diğer biberlerimi de gördüğünüz gibi rondodan geçiriyorum. Onları da tenceremin içerisine alacağım. Şimdi sizlere şöyle biberlerimi ne kadar küçülttüğümü yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde küçülterek tenceremin içerisine alıyorum. Çok lezzetli olan bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bir kış boyunca kahvaltılarınızda çıkarıp yiyebileceğiniz misafir sofralarınızın vazgeçilmez sosu olacağına garanti veriyorum. Şimdi arkadaşlar diğer malzemelere geçiyorum. Şöyle bir baş sarımsağı soyacağım ve rondomun içerisine atıp onu da rondodan geçireceğim. Soydum ve rondomun içerisine boşaltıyorum. Şimdi de 1 kilogram domatesimi parçalar haline getirip rondomun içerisine alacağım. Domateslerin kabuklarını soymaya hiç gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki parçaya ayırıp hemen rondonun içerisine alıyorum. Rondodan geçirdiğim için domates kabuklarını soymaya gerek görmüyorum. O yüzden sizler de hiç soymadan bu şekilde yapabilirsiniz. Domateslerimin tamamını gördüğünüz gibi parçalara ayırdım ve rondoma koydum. Şimdi bunu da robottan geçiriyorum. Bu malzemelerle, ceviziyle, baharatlarıyla enfes bir kahvaltılık sos arkadaşlar. Yiyen herkesin tarif soracağı çok lezzetli bir sos. Ve bu sosumun şu an domatesini de çekmiş bulunuyorum. Çektiğim domatesi de közlenmiş olan ve çektiğim biberlerimin üzerine boşaltıyorum.
Bu aşamaya kadar kullandığımız sadece 3 malzemeydi. İnanın arkadaşlar çok pratik ve çok kolay oluyor. Şimdi şöyle tenceremde köz biberim, sarımsak ve çekmiş olduğum domatesim var. Tenceremi ocağın üzerine alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Videoda sol tarafta gördüğünüz kavanozlarda köz biber patlıcan tarifim var arkadaşlar. İster ana yemek ister kahvaltıda tüketebileceğiniz bu tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ortalama 20-25 dakika kaynayan sosumun içerisine 1 yemek kaşığı acı biber salçası ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Dilerseniz sizler salça miktarını arttırarak bu sosunuzu daha acı hale getirebilirsiniz. İnanın çok acı haliyle de çok lezzetli olan bir tarif. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tepeleme olarak aldığım 7 çeşit baharatımı ilave ediyorum. Bu baharatın neler olduğunu açıklamalar kısmında yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. İçerisine tekrar 1 kase ceviz ilave ediyorum. Cevizimi de ilave ettikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. Bu malzemelerimi ilave ettikten sonra tekrar sosumu karıştırıyorum. Videolarımda yaptığım tariflerimin malzemelerini liste halinde açıklamalar kısmında ekliyorum. Dilerseniz oradan malzeme listesine bakabilirsiniz. Tamamen karışan sosumun içerisine şimdi zeytinyağı ilavesi yapacağım. Toplamda 1,5 su bardağı zeytinyağı ilavesi yapacağız. Şöyle arkadaşlar zeytinyağımı da ilave ediyorum. Zeytinyağımı ilave ettikten sonra tekrar karıştıracağım. Bir 5 dakika daha kaynatıp kavanozlama işlemine geçeceğim. Görüntüsü bu kadar şahane görünen bu sosun lezzetini anlatmam mümkün değil. Sizler de bu tarifi deneyerek afiyetle tüketirsiniz inşallah. Beş dakika daha kaynayan sosum şu an kavanozlamaya hazır. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kavanozlarımı aldım. Kavanozlarımı tamamen dolduruyorum. Dilerseniz böyle benim gibi 720 cc, dilerseniz küçük küçük kavanozlar kullanabilirsiniz. Ben evde olan kavanozlarımı değerlendirmek istedim. Biraz küçük, biraz da böyle büyük kavanozlara dolduracağım inşallah. Aynı menemen gibi arkadaşlar kapağını kapatıp ters çevireceğiz ve bir gün boyunca bekleteceğiz. Daha sonra kavanozlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Vakumlanmayan kahvaltılık soslarımız bozulabilir. O yüzden hiç kullanılmamış kapak kullanmanızı öneririm. Bu şekilde bütün sosumu kavanozlamaya devam ediyorum. Bu tarifi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Bu tarifi deneyecek olan arkadaşlarım yorumlar kısmında fikirlerini bizlerle paylaşırsa çok mutlu oluruz. Diğer arkadaşlarımız için de bir fikir olur. Ben kendi evimde çok severek ve beğenerek yediğim çok güzel ve çok lezzetli bir tarif. Tabii ki damak tadı değişebilir. O yüzden yorumlar kısmında deneyecek olan arkadaşlarımdan yorumları rica ediyorum. Yapmış olduğum bu tarifte 3 720 cc kavanoz artı bir de şu an doldurmuş olduğum küçük kavanoz kadar bir sosum çıktı.
Bir de arkadaşlar şimdi sizlere tencerenin dibinde göstereceğim sadece bir kahvaltılık yani bir porsiyonluk bir sosum kaldı. Videonun başında da sizlere onu sunum olarak göstermiştim. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer tariflerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.